Davut peygamberin yaşadığı zamandan birçok kuşak sonra Yunus adında bir adam yaşadı. Bir gün Tanrı Yunus'a uzak bir kente gitmesini ve halka Tanrı'nın yapılan kötülükleri gördüğünü, bunun içinde hepsini yok edeceğini söylemesini buyurdu. Ama Yunus Tanrı'nın buyurduğunu yapmadı. Aksine Tanrı'nın kendisini yolladığı kentten çok uzakta bir kente giden bir gemiye bindi. Tanrı'dan kaçabileceği düşüncesiyle. Gemideyken Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi. Deniz iyice hırçınlaşmıştı ve dalgalar neredeyse gemiyi alabora ederek içindeki herkesin boğulmasına yol açacaktı. Denizciler korkup dehşete kapılınca her biri kendisini kurtarması için yaptığı Tanrı'ya dua etmeye başladı. Batmaması için gemiyi daha hafif hale getirmek amacıyla gemideki yükü denize atmaya başladılar. Güvertede tam bir kaos yaşanırken Yunus geminin altında derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı ona sordu. "Nasıl uyursun? Kalk, Tanrı'na yalvar. Belki halimizi görür de yok olmayız." Bunun üzerine denizciler bu fırtınaya kimin sebep olduğunu görmek için kura çekimine karar verdiler. Kura Yunus'a düştü. Böylece onlara tüm hikayesini anlattı. O zaman Yunus'un Tanrı'dan kaçtığını fark ettiler. Çok korktular ve ona sordular. "Denizin dinmesi için sana ne yapalım? Çünkü fırtına şiddetleniyor." Yunus, "Beni kaldırıp denize atın," diye yanıtladı. "O zaman sular durulur. Çünkü biliyorum, bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalandınız." Denizciler Yunus'u denize atmadan karaya çıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama başaramadılar. Bu yüzden Tanrı'ya karşı yaptığı itaatsizliği yüzünden hepsi boğulmasın diye onu istemeyerek de olsa denize atmak zorunda kaldılar. Bir anda deniz sakinleşti ve sanki hiçbir şey olmamış gibi dalgalar duruldu. Gemideki kişiler Yunus'un Tanrısının gerçek bir Tanrı olduğunu anladılar. Ondan öyle korktular ki ona kurban sundular ve ona tapacaklarına söz verdiler. Yunus'a gelince, denize atıldıktan bir süre sonra Tanrı ona kendisini yutan büyük bir balık gönderdi ve Yunus 3 gün 3 gece balığın karnında kaldı. O zaman pişman oldu ve Tanrı'ya dua etti. Tapındı ve kendisini kurtarmasını istedi. Bunun üzerine Tanrı balığa Yunus'u karaya atmasını buyurdu. Kurtulduktan sonra Tanrı'ya itaat etti ve kente gidip halka kötülüklerini gördüğü için Tanrı'nın onları yok etmek üzere olduğunu söyledi. Ve gerçekten de kent halkının tümü tövbe etti ve yaptıkları kötülüklerden vazgeçti. Tanrı onları bu yolla bağışladı. Onlara merhamet etti ve onları yok etmedi. Yunus, Tanrı'nın sözünü çok uzak bir kente götürmeyi reddetti. Tanrı onun itaatsizliğiyle nasıl başa çıktı? Tanrı balığa Yunus'u kusmasını ne zaman buyurdu? Tanrı'nın Yunus'a olan merhametini nasıl anlarız ve itaatsiz halka olan merhametini? Bu öykü bize Tanrı'nın Yunus'a yaptığı itaatsizliği fark ettirip ona itaat etmesi için ikinci bir şans vermesi için bir balığı nasıl kullandığını gösterir. Tanrı'nın kendisini tanımak ve izlemek konusunda size ikinci bir şans vermek amacıyla herhangi bir şeyi ya da herhangi bir yöntemi kullanabileceğinin farkında mısınız? Peki nasıl?